Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda altın ve gümüşün grafiğine bakacağız ve inceleyeceğiz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu uyarımızı da yapalım. Olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir. Peki şöyle hemen grafiği incelemeye başlayabiliriz. Bakın şöyle bir geri dönüş düzeltme vardı altında. Ve altında buradan sonra bir yine kırılma ve yukarı doğru ivmelemeye başladı. Güzel, artık devamı gelecek mi diye şimdi incelemeye alalım. Bakın buradaki geri dönüş nereden döndüğüne çok dikkat edin. Şöyle yaptığımızda 0.618 altın oran Fibo'nun altın oran seviyesine denk geldiğini görüyorsunuz. Ve buradan artık küçük bir akümülasyon sonrası geri dönüş oldu arkadaşlar. Şimdi bu önemli bir bilgi. Daha yakın zaman dilimine indiğimizde bakın düşerken şurada böyle biraz yataya bağlıyor ve buralarda bir sürü, bakın şurada bir sürü açık likidite bırakıyor. Bundan sonra iniyor. Daha sonra burada bir toba oluşuyor. Şöyle bir toba oluşuyor. Bir omuz, baş, omuz. Burada bir ters omuz, baş, omuz. Ve burada bir alıcı olduğunu görüyorsunuz. Ve yukarı doğru bu formasyonu çalıştırıyor. Şimdi neler olabilir? Bakın ben bu üst bölgeyi çizdim. Buradaki açık likiditelerin bulunduğu bölge. Hatta şurası da var. Şöyle şu bölgeler temizlenmesi gereken likidite bölgeleri olarak düşünüyorum. Yani şuraya gelip buraya bir fitil atıp buradan sonra düşebilir. O da en son geleceği nokta bakın şurada. Evet, şuradaki fitili de temizledikten sonra aşağı dönüş gelebilir. Bu birinci senaryo. Yani şöyle yukarı doğru gelip buradan yukarı doğru gelip burayı alıp sonra düzeltmeye gidebilir. Bu birinci senaryo. Bunun devamında burası bir omuz olursa, bu bir baş olursa yine burada bir toba olmuş olur. Yani şöyle bir omuz, baş ve bir omuz da burada çizebilir. Böyle gidebilir. Çünkü trend yukarı olduğu için böyle diyorum. Bu şekilde gidebilir. Bir de sadece burada bir çanak yaptım der. Mesela burası büyük bir çanak yaptım der. Bir daha kulpunu yapmaya gelebilir. Burada fincan kulp olur ve bundan sonra formasyonu çalıştırır, yukarı gidebilir. Bu da ikinci senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü artık burası 4 saatlikte ne oldu? Bir geri dönüş emaresi başladı. Artık bir yükseliş ivmesi kazandı. 4 saatlikte bozulması için ne gerekiyor? Eğer fiyat direkt şöyle gelirse ve buranın altında bir kapanış, özellikle bakın şuradaki alıcının altında bir kapanış yaparsa daha aşağı yine gidecek demek oluyor bizler için. Düştüğünde bakın şuradaki alıcılar vardı. Yine şöyle geniş yapalım. Buradaki alıcılar vardı. Bunlar kuvvetli bir alıcıydı. Buradan alıp bakın buradan şu düşüşü alıp tepeye kadar götürmüşlerdi. Yani yine düzeltmeler oluyordu ama şuraya kadar fiyat ne yapabilmişti? Hareket edebilmişti, yükselebilmişti. İşte buradaki alıcılar yine nerede karşılaştı? Hemen buraya bakın, bir tane destek atacağım. Şöyle bir çizgi. Yine geldi ve şu bölgeye de aynı bölge, şurada ortalayalım mesela. Aynı bölgeye sadece değmesi yetti. Alıcılarla karşılaştı oradaki. Önceki alıcılar yine orada ne yaptılar? Almaya devam ettiler. Biriktirmeye devam ettiler. Peki geri düzeltmelerde bizim alım noktalarımız nelerdir ya da değerlendirilebilir bölgeler nelerdir? Şimdi burada alınması iyi değil. Neden? Çünkü destek bölgelerinde almayı tercih ediyorduk. Burada alınmaz. Yani burada almak doğru değil. Çok uzun vadeciysen her yerden alabilirsin. O ayrı. Ama asıl alım bölgesi, doğru alım bölgesi şu, mesela şuradaki bir kutu bizim için güzel bir alım bölgesi olarak durur. Bakın şu bölge düşmeye iki kez meyillenmiş ama ne yapmışlar? Daha sonra yine yukarı doğru taşımışlar. Burası yine olası bizim değerlendirebileceğimiz bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ve asıl bu yükselişi, yani bu kırılımı başlatan alıcının kendisi şurada arkadaşlar. Burası da yine aylık, bakın daha önceki aylık bir açılış kilit seviyesine denk geliyor. İşte bu bizim için çok değerli. Yani burası gelirse o zaman buraya bir emoji koyalım. Şurası gelirse burası da bizim için değerlendirilebilir bir bölge oluyor. Şu iki yer, eğer burada bir geri dönüş gördüysek değerlendireceğiz. Burası fincanın kulpu olacak ya da fincanın kulpu burada olacak. Artık ona göre eğer
hayır ben buradan hiç düşmeden yukarı doğru gideceğim diyorsa, o zaman da dediğim gibi yukarıdan dönüş hareketlerini takip etmemiz gerekiyor. Düzeltme hareketlerini takip etmemiz gerekiyor. Yukarıdan da şöyle bir işte direncimiz var. Önce bu dirençle karşılaşacak. Şuradaki fitilleri toplayacak. Mesela buradaki fitilleri toplayacak. Dirençle karşılaşacak. Buradan bir şöyle geri dönüş olursa işte o zaman buradaki destekler kullanılabilir. Daha yukarıda neler var? Daha yukarıda şöyle günlüğe bakalım. Günlüğe bakalım. Buralarda yine bazı destek olarak çalışmış birkaç bölge var ama çok sağlam olup olmadığı, hani test edilmediği için kesinlik yok. Mesela şu bölgeye ilk başta burada geçilmiyor. Daha sonra geçilip destek olarak, yani burası aslında eser olarak çalışmış. Hatta şöyle de koyabiliriz. Şunun fitilin tepesine koyabiliriz. 2010 seviyesi eser flip olarak çalışmış bir bölge ve bu bölge yine bizim için direnç olarak çalışabilir. Burada tabii ki dirençleri geçe gitmesini bekleriz. Neden böyle diyoruz? Çünkü hala pozitif olarak devam ediyor. Bakın trend haftalığın üzerine attığında, bakın zaten Bollinger bandının daraldığını görüyorsunuz. Yani biraz birikim var. Bu birikim yukarı gidecek. Çünkü uzun vadede hala pozitif olarak karşımıza çıkıyor altın. Şöyle MACD'ye baktığımızda şunu kapatabiliriz. Hala al seviyeleri, bakın trend var, al seviyesi devam ediyor. Günlükte biraz sıkıntılı olabilir. Haftalıkta da biraz sıkıntılı. Şu an yani al vermeye dönecek ama biraz zaman gerekiyor. O yüzden yıl sonuna kadar, zaten uzun vadeli, yıl sonuna kadar hiç yerinden ne yapmaması lazım, oynamaması lazım. Bu şekilde devam arkadaşlar. Günlükte de dediğim gibi bazı sıkıntı olabilir. Destek bölgesi mesela 1927 var. Yine çizdiğimiz iki tane bölge var. Daha önce şöyle MACD'de günlükte ala dönmüş. Haftalık biraz tabii ki seri olmadığı için ala dönmemiş. Haftalıkta da ala döndü mü yeni bir yükseliş hareketi gelir. Peki niye bekletti buradan böyle ufak ufak devam edemedi? Şimdi biraz da ona bakalım. Evet. Şimdi bakın burada dolar grafiği. Dolar grafiğinde günlük açtığımızda şöyle bir şelale gibi aşağıya dönüş gördük. İşte bu dönüş bizi altında hemen yukarı doğru bir hareketlenme ve kazanç sağlamamıza neden oldu. Buradaki senaryo şöyle. Olasılıkları değerlendirelim. Şimdi bakın buradan destek, direnç. Sonra buradan desteğe ve direnci, bakın dirence gelmeden desteği kırıyor. Burada eğer dolar grafiği burada bir birikim yapar, buradan onayını alır, tekrar aşağı doğru şelale olarak ikinci kademe ABCD olarak aşağı doğru inerse, işte o zaman altında gerçekten ciddi yükseliş başlar ve yıl sonuna kadar yüksele ufak ufak veya hızlı fark etmez, güzel bir şekilde kazandırmaya devam eder. Ama tekrar buradan şu bölgenin içine bir giriş yapar ve burada birikim yapıp yukarı doğru üst dirence doğru gelirse, o zaman altında beklemeye devam, yıl sonuna kadar tutacaksınız. Hiçbir şey. Yatayı da olabilir, düşüşü de olabilir, düzeltmeler de gelebilir. Orada yine bir topo formasyonu bekleyeceksiniz. Başka farklı formasyonlar bekleyeceksiniz. O orada kalacak. Yukarı doğru inmelenme ağırlaşacak. Belki de biraz düzeltme ile karşılaşacaksınız. Bu şekilde bu birbiriyle ne yapıyor? Orantıda, yani birbirini çok etkiliyor. Şimdi asıl etkileyen başka bir nedenlerden bir tanesi de ABD 10 yıllık devlet tahvilleri. Ben bunun daha şu bölgedeyken daha aşağı gelmesine böyle ters bayrak, ama burada tuttular. Yani bu gerçekten bilinçli olarak yapılıyor. Şimdi buradaki direnci de geçip buradan bir onay almışa benziyor. Buradaki bir birikim bölgesine denk geldi. Evet, buradan böyle yukarı doğru şuradaki bölgeyi test etmeye giderse, o zaman altın bu yükselişi bu kadar olacak. Yani bu yükselişi bu kadar olacak ve daha sonra aşağıdaki desteklere gelecek. Belki burası bir omuz olarak da kalabilir. Eğer öyle olursa burası bir omuz olarak kalabilir. Bir baş olma isterse şurası da bir omuz olur. Bu şekilde yukarı doğru yıl sonuna kadar o da gitme ihtimali söz konusu olur arkadaşlar. Gerçekten bu ABD tahvilleri çok can sıkıcı.
ve çok değişik şekillerde birikim yapıyor. Yani geldi burada birikim yaptı mesela. Şuradaki birikimi yukarı kırdı. Buradaki birikimi yukarı kırdı. Yani burada ters bayrak aşağı doğru kaç kez fitille burayı boşaltmaya çalıştı ama tekrar döndü. Gerçekten çok ilginç. Bu hareketler böyle arkadaşlar. Yani ikinci senaryoda buradaki birikimin altına gelmesi, bir onayını alması ve aşağı doğru düşmesi. O zaman artık altın ve gümüşte gerçekten güzel ralliler başlayabilir. Peki şimdi de biraz gümüşe bakalım. Gümüşü değerlendirelim. Evet, gümüş daha seri bir şekilde yükseldiğini görüyorsunuz. Güzel. Hemen burası bir omuz, şöyle bir baş, şöyle bir düzeltme de omuz olarak geldiğinde, burayı kırıldığında yukarı doğru geleceğini hemen ilk bakışta görebilmeniz lazım. Yani şu an hangi formasyonu yapacağı aslında belirsiz. Yani şu an gerçekten buradaki bu seri bir yükselişin geri dönüşü düzeltmesi olacak mı olmayacak mı kesin bilemiyoruz. Bunun güzel bir satıcı bölgesi var. Şuradaki mesela hızlı düşüşleri de hızlı, yükselişleri de hızlı. Şurada şöyle bakın, buradan satıcısı gelmişti burada. Ciddi bir satıcı vardı. Yine bu bölgeye gelir. Buradaki satıcıların likiditesini alırsa, oradan sonra düzeltmeye başlarsa ona göre tedbirinizi almanız gerekiyor. Şöyle gelecek ve şurada fitil atıp tekrar aşağı düşerse o zaman buradaki şuradaki bu boşlukları, yani hızlı gittiği için o kademeleri biraz daha işleyebilir, doldurabilir. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben şu bölgede nasıl bir hareket edeceğine bakacağım. Veya buradan direkt aşağı doğru yavaş yavaş inerse tabii ki ABD tahvilleriyle dolar endeksi de önemli. Oradaki hareketleri de, yani 3 hareketi birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. O zaman burası bizim için bir değerlendirilebilir bölge olacak. Şöyle artık burada çünkü birikim yaptı. Buradan bir dönüş emaresi arayıp buradaki treni atlamak gerekiyor. Güzel bir kullanılabilir bir bölge. Yine kullanılabilir ters yönlü, yani düşüş yönlü bölge de burası oluyor. Evet, gümüşle diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Böyle yani zikzak bir şekilde gidiyor. Tabi burayı geçebilir mi? Geçebilir. Ona göre yani diyelim ki dirençle karşılaştı. Direnç geçilebilir mi? Geçilebilir. Geçilemedi. Geri dönüş emareleri gördünüz. Güçsüzlük gördünüz. Böyle kırmızı büyük momentumlu mumlar gördünüz. O zaman demek ki geçilemiyor. O zaman düşüş yönü veya karınızın bir kısmını alıp desteklerde ekleme yapacaksınız o karınızda. Desteğe geliyor. Desteği de kırabilir. Destekten dönebilir de yani. İşte diyelim ki şu desteğe geliyor. Burayı kırabilir. Daha aşağı gelebilir. Buradan dönebilir de. Ona göre ne yapacaksınız? Bakacaksınız. Eğer buradan büyük momentumlu yeşil mumlar, belki onun videosunu da yapabilirim, geliyorsa geri dönüş emaresi alıcıları gördüğünüzde siz de oradan alımlarınızı yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Eğer düşerken bakıyorsunuz hiç alıcı yok, yeşil mum yok, momentum mumlar, hacimli mumlar, hiç hacim yok. Satışlarda kırmızı mumlar da mesela uzun uzun böyle şöyle momentumlu büyük geliyorsa o zaman demek ki destek falan tutmaz, yani direkt aşağı doğru biraz daha salar. Diğer desteği öyle aşağı iner. Evet, şuradaki bölge vardı, buraya gelmedi. Artık herhalde gelmeyecek gibi duruyor. Peki bu nereden dönmüş arkadaşlar? Bakın bu yükselişin yine ne kadarını almış? 0.618 altın oran seviyesine kadar gelmiş ve buradan döndüğünü görüyorsunuz. Yani ikisi de 0.618 düzeltmelerini bitirdi. Bitirdikten sonra geri dönüş hareketlerini yaptılar. Buna aynı şekilde diğer endeksler de izin verdi. Yani birbirini böyle tamamlayıcı hareketler yapıyorlar aslında. Çok dikkatli incelediğinizde. Oradan da şelaleler, geri dönüşler oldu. Buradan da geri dönüş yükseliş yönlü ivmeler kazandırdı. Altın ve gümüşte böyle. Uzun vadede durumlar nasıl? Uzun vadede bakın trend devam. Trend devam. Bunun en üstteki Bollinger bandını 26 dolar, 26.50. Yine burada bakın çok güzel bir al sinyali. Bakın MACD'deki böyle al sinyalleri aylıkta, özellikle aylıkta geldiğinde bu çok güçlü bir hareketin başlangıcı olabiliyor. Haftalıkta da şimdi gümüş hızlı olduğu için altından daha böyle MACD hareketi daha böyle yakınlaşmış. Altında ağzı daha fazla açıktı. Yani al vermeye yakın birkaç hafta daha, belki ileride birkaç hafta sonra al verecek. Ve gördüğünüz gibi trend buranın üzerinde
kapandı arkadaşlar bu hafta. Düzeltmesi 23.71 pivot noktasından bir destek alması olası. Ve bundan sonra yine 26.35 tepe seviyesi ve burada bir direnç daha var. Buraları test edeceğini düşünüyoruz. Böyle şekilde arkadaşlar altın ve gümüş güzel, uzun vadede yıl sonuna kadar üzmez ve gider. Şu anki yön pozitif olarak devam ediyor. Yine düzeltmelerini bitirdiler ve yollarına devam edecekler. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.